Merhaba. Hip Hop'un İnanılmaz Tarihi isimli videomda breakdance'ın tarihi hakkında da bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Bugün o gün. Breakdance'ın tarihini anlatmaya başlamadan önce dansın tarihine kısaca bir değinmek istiyorum. Dans hayatımıza nasıl girdi? Net bir tarih aralığı verilemiyor olsa da aslında dans insanlık tarihi kadar eski. İlk çağlardan beri insan hayatının bir parçası olan dans, mağara resimlerinden anlaşıldığı üzere ilk insanlara kadar dayanıyor. İnsanlığın varoluşuyla ortaya çıkan dans, bütün güzel sanatların atası olarak görülmüştür. Dansı bir ülkeye veya belli bir topluma mal etmek yanlıştır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, dans kendi içerisinde farklılıkları olsa da esasında aynı olup insanlığın ortak malıdır. Aynı zamanda insanlık tarihinin de ilk sanatı olan dans, tüm güzel sanatların ve bazı sporların atasıdır. Erken dönemlerde dans, insanlık için bir sosyal iletişim aracıydı. Konuşmanın ve dilin henüz oluşmadığı zamanlarda, insanlar ve topluluklar birbirleriyle dans aracılığıyla anlaşıyordu. Bu açıdan dans aynı zamanda ilk dildir. Yine o dönemlerde dans, kutlamalar, ayin ve ritüeller ve hatta iyileştirici bir yöntem olarak şifai amaçlarla kullanılıyordu. Dansın olmadığı bir toplum ya da medeniyet görülmemiştir. Elbette diğer birçok şey gibi dans da yüzyıllar boyunca değişip gelişti ve zenginleşti. 1789 Fransız Devrimi ile çok sayıda gelen yeniliklerden biri de dansın bilinçli gelişim sürecine girmesi oldu. İlk olarak country dansları çıktı ve Avrupa'yı sardı. Ardından her figürün ayrı bir anlatımı olan quadrille dansı moda oldu. Bu orijinal danstan sonra dans tarihinin en uzun ömürlüsü vals dansı bütün gönülleri fethetti. Vals Viyana'ya yerleşirken Paris'te aynı türde daha hareketli ve hızlı bir dans olan polka moda oldu. Sonra mazurka ile birçok hareketli danslar ortaya çıktı. Amerikan kadriliği ile 20. yüzyıl başlarına kadar gelindi. 20. yüzyılın başlarında sıcak ülkelerden gelen çok değişik bir dans sevilmeye başlandı. Bu dans tangoydu. Hareketli ve zarif bir dans olan tango hızla yayıldı ve klasikleşerek dans dünyasında ölümsüzleşen yerini aldı. Sirtaki, flamenco, bale, rumba, salsa, oryantal ve daha niceleri. Bunun gibi pek çok dans farklı kültür ve medeniyetlerin bağrından kopup geldi. Zeybek, halay, horon gibi danslarla biz de bu kültürün bir parçası olduk. Günümüzde bu dans çeşitleri 100'den fazladır. Evet, gelelim breakdance'a. Ortaya çıkış tarihi 1970'lere kadar dayanıyor. İlk hip hop partisini veren adam olarak bilinen Kool Herc'ün geliştirdiği bir yöntem vardı. Herc, çaldığı parçaların arasında davul ve davul bas dışında enstrümanların sustuğu bir boşluğu alıp olabildiğince uzatıyordu. Herc'ün müzik aralarında yaptığı bu ara kısımda ritme uygun şekilde dans eden gençler ortaya çıkmaya başlamıştı. O yüzden onlara ara dansçıları anlamına gelen breakboy yani b-boy denmeye başlanmıştı. O günden sonra breakdance yapanlar b-boy veya b-girl olarak anılmaya başlandı. 70'lerin sonlarına doğru ortaya çıkan bu dans türü 80'lerde büyük bir patlama gösterdi. Breakdance 1970'lerin sonlarında New York'un Bronx mahallesinde gençler arasında başlayan ve kısa bir süre sonra dünyanın her yerine yayılan bir dans türü haline geldi. Dans ilk başlarda gettolarda yaşayan grupların bölgelerini belirlemekle ilgili sorunları çözmekte kullandıkları bir araçtı. Yaratıcı ve zor derecede karışık hareketler sergileyen grup kapışmayı kazanır ve mekanın sahibi olurdu. Fakat medyanın gösterdiği ilgiyle breakdance kısa sürede popüler kültürün vazgeçilmez bir nesnesi haline aldı. Sokaklarda mekanları için dans eden gençler artık kliplerde ve filmlerde rol kapmaya çalışan insanlar olmuşlardı. Breakdance formatı başlangıçta sadeydi. Dans edecekler bir daire oluşturur, dans edecek kişi dairenin içine girer ve ritme ayak uydurmak için bir dizi ayak hareketi yapardı. Ardından yer hareketleri başlar, yerde sırt üstü veya kafa üstü dönmeler, ayak döndürmeler vesaire. Sıra bir başkasına geçer ve bu şekilde devam eder. Amaç karşıdakine üstünlük kurmak. Amerika'da başlayan ve bir fırtına gibi bütün dünya gençlerini etkisi altına alan breakdance, Türkiye'de 1980'li yıllarda kendini etkin olarak göstermeye başladıktan bir süre sonra bir anda gözden kayboldu. Dünyada breakdance'ın doğuşuna dair birden fazla öykü vardır. Afrika Bambaata'nın New York'ta sokak kavgalarına son vermek, gençler arasında çıkan sorunlara barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla breakdance ortaya çıkardığını söyleyenlere karşılık, Los Angeles'tan Sugar Pop'un bu dansı ortaya ilk kez çıkardığını söyleyenler de var.
ortaya çıkış şekli nasıl olursa olsun, breakdance'ın en büyük özelliğinin onun fiziğe, çevikliğe ve akrobasiye dayanan bir sokak dansı olarak rakiplerin aynı anda karşı karşıya gelerek tüm hünerlerini kapışma yoluyla ortaya koyarak çıkabilecek kavgalara son vermesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada hip-hop kültürüne de bir parantez açmak gerek. Çünkü breakdance da bu kültürün önemli bir parçası. ABD'de 1920 ila 1933 yılları arasında alkol üretimi ve satışların yasak olduğu yasaklar döneminde gangsterler tarafından işletilen mekanlar yükselişteydi. 1925 yılında Awney Madden tarafından işletilen Cotton Club adlı mekanın müşterileri ise beyazlardı. Ve bu kulüpte siyahi Earl Tucker sahne alıyordu. Sahne şovuna da kayma ve süzülmeye benzeyen hareketler ekleyen Tucker, breakdance'ın da ilk adımlarını attı. Şüphesiz ki hip-hop kültürünün doğmasında blues, funk, soul ve caz müziğinin etkisi çok büyük oldu. İlk zamanlarda az sayıda breakdance yapan kız vardı. Çünkü breakdance macholuğun bir ifadesi olarak görülüyordu ve dansın ciddi fiziksel riskleri vardı. Yaralanma ve kırıkların dışında karşılaşmalarda sık sık kavgalar da çıkabiliyordu. 1959 yılına gelindiğinde Bronx sokakları ekspres yol inşaatı nedeniyle Alman, İtalyan, İrlandalı ve Yahudilerin de bu bölgeye taşınması, Bronx'un yine siyahilerin ağırlıkta olduğu bir bölge olması, tüm bu faktörler zincirleme olarak tetikleyici unsur olmuşlardı. 1962 yılında James Brown, Live at the Apollo kaydını yaptı ve bu kayıt günümüzde breakbeat olarak bilinen davul ritminin ortaya çıkmasını sağladı. Aretha Franklin'in 1971 yılında kaydettiği B-boy tarzındaki Rocksteady adlı parçada hip-hop dans kültürünün oluşmasında büyük rol oynarken bu tarzdan esinlenerek oluşturulan The Rocksteady grubu hip-hop dans kültürünün alt ögelerinden breakdance alanında bir numara haline gelmişti. 1973 yılında DJ Kool Herc ilk kez bir sokak partisinde DJ olarak sahne alırken iki farklı turntable kullanarak şarkı geçişlerini birbirine karıştırıyordu. Bugün de hala kullanılmakta. Bronx'ta sokak partileri böylece popüler hale geldi. 1978'de Curtis Blow'un büyük bir müzik şirketiyle anlaşma imzalayan ilk rap yıldızı olması, rap müziğinin ana akım kültürde yer alması, breakdance, graffiti gibi hip-hop kültürünün elementlerini bugünlere taşıdı. 1970'li yıllarda New York'tan yükselen hip-hop kültürünün dans ayağı olan b-boyluk ilerleyen yıllarda tüm dünyaya yayıldı. Avrupa, Afrika, Asya ve Avustralya'da birçok breakdance grubu kuruldu. Birçok da yarışma düzenlendi. Fakat 2004 yılında İsviçre'nin Biel kentinde düzenlenen Red Bull BC One'la ilk kez bu yarışmalar uluslararası boyuta taşındı. 2004 yılından bu yana düzenlenen Red Bull BC One'la milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan breakdance günümüzde artık küresel bir fenomen.